Dünya yeni bir krizle karşı karşıya olabilir. Aslında bu yabancı olduğumuz bir durumda değil. H5N1 yani bilinen ismiyle kuş gribi. Peki durum gerçekten bahsedildiği gibi küresel bir hale mi geliyor? Yakından bakalım. Fransa merkezi Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün yaptığı son açıklamaya geçmeden önce gazete aboneliğinizi kontrol ederseniz çok seviniriz. Dünyanın çeşitli bölgelerinden hayvan sağlığı ve refahı üzerinde yıkıcı etkilere neden olacağı düşünülen benzeri görülmemiş sayıda salgın rapor edildiğini açıkladılar. Bu aynı zamanda küresel gıda güvenliğini ve kümes hayvancılığı yapanların geçim kaynaklarının risk altında olması demek. Peki sadece kümes hayvancılığı mı tehlike altında? Elbette değil. Çok yüksek boyutlarda yabani kuş ölümlerinin de görüldüğü, deniz ve kara memelileri dahil vahşi yaşamın da olumsuz etkilendiği rapor ediliyor. 24 Ocak'ta İspanya'nın Galicia bölgesinde bulunan bir vizon çiftliğinde ani ölümler başladığında veterinerler bunun bir H5N1 virüsü olduğunu düşünmemişlerdi. Kuş gribinin memeli hayvanlara adapte olduğu kısa sürede anlaşılsa da çiftlikteki işçiler karantinaya alınmaktan 50.000'den fazla vizon da itlaf edilmekten kurtarılamadı. Karantina altına alınan işçilerde bir problem olmasa da virüsün bugüne kadar memeliler arasında hızla yayılmadığı biliniyordu. Fakat artık durumun öyle olmadığından şüphe duyuluyor. Bu hız aynı zamanda insanlar arasında yayılmanın da artacağı yönünde bir takım öngörüler barındırıyor. Gerekçe olarak da kanatlı kuşların yanı sıra memelilerden memelilere bulaşmayı destekleyen bir mutasyon kazanmış olması gösteriliyor. Yaban kuşlarının göç etmesi H5N1 kuş gribi virüsünün kolay bir şekilde büyük coğrafyalara yayılmasına neden oluyor. Ülkelerin virüsle mücadele kapsamında hayvanların itlaf edildiğini, yaban hayvanlarının ise toplu öldüğünü sıklıkla duyuyoruz. Etkisinin insanlarda da görüldüğünü bu noktada söylemeliyim. Son olarak Kamboçya, virüsün ikinci defa bir insanda görüldüğünü duyurdu. 11 yaşındaki ilk vaka tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 16 Şubat'ta hastaneye kaldırılan kız çocuğunun öksürük, boğaz ağrısı ve 39 dereceye varan ateş şikayeti bulunuyordu. Ülkede 2014'ten bu yana görülen ilk kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçmişti. Dünya Sağlık Örgütü Kamboçya'da 2003 ila 2014 arasında görülen 56 kuş gribi vakasından 37'sinin ölümle sonuçlandığını açıkladı. Evcil kümes hayvanlarının yumurtalarını toplayan çocuklar riskli kategoride değerlendiriliyor. Fransa, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere bugüne kadar görülmemiş düzeyde etki gösteren kuş gribi kış mevsimiyle birlikte yükselişe geçmişti. Toplam 37 ülkede binlerce vaka tespit edildi. Geçtiğimiz yılın sonbaharından bu yana da milyonlarca kanatlı hayvan itlaf edildi. İngiltere'de de şimdiye kadar görülen en büyük kuş gribi salgını yaşandığı bildirildi. Susamurları ve tilkiler de dahil virüsün memeli hayvanlarda görüldüğünü az önce söylemiştim. Aynı durum burada da mevcut. BBC'de yer alan verilerde dünya çapında 208 milyon kuşun ölümüne neden olduğunu okudum. Memelilerde kaydedilen vaka sayısı ise 200'ü buldu. Yunus ve foklarda da görüldü. Memelilere bulaşma sebebi olarak elle tutulur gerekçe ise ölü veya hasta yabani kuşlarla beslenmeleri gösteriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre son 20 yılda 21 ülkeden bildirilen H5N1 virüsüyle 870 insanda enfeksiyon görüldü. Bunlardan 457'si ölümcül vaka olarak kayıtlara geçti. İnsanda oluşan enfeksiyonun insandan insana geçtiğine yönelik bir kanıt ise şu an yok. Bireysel vakaların olması muhtemel bir felaketin önündeki en önemli engel olarak gösteriliyor. Ancak virüsün konak adaptasyon yeteneğinin fazla olması, insanlar arası bulaşma yönünden en önemli global endişelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, Avrupa ve Asya arasında göçmen kuşların önemli göç yollarından biri. Kuş gribi vakası ilk olarak 2005'te Balıkesir'de görülmüştü. Etkin karantina ve itlaf yöntemiyle hastalık kontrol altına alınmıştı. Bu kontroller ülke geneline yayılsa da zaman zaman kuş gribi ülkemizde de gözükebiliyor. 2006'da virüs 21 kişide görülmüş, 4 çocuk hayatını kaybetmişti. Son olarak önemli yumurta ve beyaz et üretimi merkezlerinden olan Afyonkarahisar'da kuş gribi vakalarının tespit edildiği ve bu kapsamda hayvan, yem ve ekipmanların imha edildiği öğrenildi. Bu bağlamda iki bölgeye hayvan giriş çıkışları kısıtlandı ve karantina uygulandı. 22 farklı işletmede görüldüğü de yine gelen bilgiler arasında. Yeniden Birleşik Krallığa dönelim. Daily Mail gazetesinde yer alan bir haber en büyük korku senaryolarından biri olarak gösteriliyor. Özet geçecek olursak benzeri görülmemiş bir salgın olma ihtimalinden bahsediyorlar. Ayrıca virüsün yakalananların %50'den fazlasını öldürecek şekilde mutasyona uğrayabileceğinden endişe edildiği iddia ediliyor. Burada güzel bir haber vermek istiyorum. Memelilerde görülen mutasyon insanlara sıçrasa da toplumun geneline yayılması beklenen bir durum değil. Buna rağmen Birleşik Krallık virüse maruz kalan hayvan ve insanların gözetim altında tutularak testlerin artırılacağını söylüyor. Halk dilinde tavuk vebası olarak bilinen kuş gribi, influenza grubu virüsle oluşan kanatlı hayvanların hastalığı olarak tanımlanıyor.
Peki kuş gribine karşı neler yapılabilir? Öncesinde evcil ve yabani kanatların salgın döneminde oluşturacağı zararın tahmin edilebilir olması önemli. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerin katı biyogüvenlik önlemleri alması ve bunların kontrol edilmesi de virüs öncesi alınacak önlemler arasında bulunuyor. Virüsün teşhis edilmesinden sonra yapılacakların başında ise temastan kaçınmak var. Maruz kalan kişilerle koruyucu ekipman harici temassa oldukça riskli gösteriliyor. Hayvanların takip edilmesi, vahşi hayvanların ölüm nedenlerinin araştırılması da yine önem arz eden bir diğer konu. Salgın durumunda hastaların ve temaslı olduğu düşünülen kişi veya hayvanların izolasyona tabi tutularak karantinaya alınması yayılımın önüne geçmek için elimizde bulunan en önemli korunma yöntemi. Kuş gribinin ekonomik boyutlarına da bakmamız lazım. Kanatlı hayvan sektörü ülkemizde gerek üretim ve gerek milli gelire katkı yönünden önemli bir konuma sahip. 2021 verilerine baktığımızda Türkiye tavuk eti üretiminde 2.245.000 tonla rekor kırdı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine böylece ulaşılmış oldu. 100.000'den fazla kişiye doğrudan istihdam olanağı sağlayan sektör, dolaylı olarak 2 milyon kişinin önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. Kümes hayvancılığı sektörünün milyar dolarlarla ifade edildiğini bilmemizde fayda var. Sektörde sayısı 10.000'i aşan üretim işletmelerinde yıllık yaklaşık 300 milyon kanatlı hayvan üretiliyor. Bu işletmelerin yaklaşık %75'i entegre tesis olma özelliğine sahip. Tüm dünyada büyük boyutlara ulaşan virüs nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde de sorunlar baş gösterdi. Yumurta üretimi azalırken enflasyonun da etkisiyle fiyatlar rekor seviyeye ulaştı. 47 eyalette 60 milyondan fazla kanatlı itlaf edilirken salgın nedeniyle etkilenen yumurta tavuklarının sayısı 43 milyon olarak açıklandı. Yumurta stoklarına da yansıyan bu durum 2022'ye göre %29 azalmış oldu. Kuş gribi, grip benzeri belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Hastalarda kuluçka süresinin 2-3 gün olduğu, ani ateşlenme, öksürük, solunum güçlüğü ve boğaz ağrısının yanı sıra kemik ağrılarıyla da karşılaşılıyor. Henüz buna karşı etkin bir aşı ise bulunmuyor. Sık ve hızlı mutasyona uğradığı için aşının geliştirilemediğini söyleyebilirim. Hastalıktan korunmanın en önemli yoluysa mümkün olduğunca enfeksiyon kaynaklarından uzak durmak ve hasta veya ölü hayvanlara dokunmamak. Sofralarımızdan eksik olmayan bu ürünlerin gıda güvenliği de bakmamız gereken bir diğer konu. Deney amacıyla yapılan araştırmalar enfekte edilen kanatlılarda virüsün görülebildiğini söylüyor. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Kuş gribi virüsünün iyi pişirilmiş bulaşıcı kanatlı ürünlerinde tüketime bağlı hastalık meydana getirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Bulaşıcılığın piştikten sonra yok olduğunu söyleyemiyoruz, fakat tüketici böyle bir ürünü yese bile bir problem oluşmadığı yönünde kuvvetli bir kanaat mevcut. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Dünya yeni bir krizle karşı karşıya olabilir. Aslında bu yabancı olduğumuz bir durumda değil. H5N1 yani bilinen ismiyle kuş gribi.